Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size L-arginin L-sütürün nedir? Bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. L-arginin ve L-sütürünün vücuttaki nitrik oksitin ana kaynağıdır. Vücudun hem kendisi üretebilir hem de dışarıdan alınabilir. Zaten ereksiyonda da Viagra ya da Cialis kullandığımız zaman peniste artan nitrik oksittir. Yani nitrik oksit arttığı için penis daha çok kanla dolar ve daha uzun süre kan damarları geniş kalır ve peniste bir ereksiyon meydana gelir. Ana mekanizma bu şekilde işliyor zaten. Biz dışarıdan da arginin aldığımız zaman ya da L-sütürenin aldığımız zaman vücudumuzdaki nitrik oksit miktarı artar. Bunun sertleşmeye katkısı var mıdır? Vardır. Yapılan çalışmalarda gösterildi. Dışarıdan arginin alındığı zaman ya da L-sütürenin alındığı zaman ereksiyon kalitesinde bir artış olduğu gösterildi. Ama ne kadar almak gerekiyor? Baktığınız zaman şimdi birçok takviyeci gıdada arginin görmek mümkün ama miktarı ne kadar? İşte 100 mg, 200 mg filan. Bu dozlar çok düşük kalıyor tabii arginin kullanımında. Arginin kullanılacağı zaman 4 gram 5 gram civarında arginin kullanmak gerekiyor ki hedef hücreye arginin gidebilsin. Çünkü arginin ağızdan alındığı zaman bağırsaklardan ve karaciğerden elimine oluyor ve atılıyor. Pek bir işe yaramıyor. L-sütürenin bu konuda daha avantajlı. Gene o da az değil. 8-10 gram civarında alındığı zaman hedef hücreye daha net bir şekilde ulaşıyor. O yüzden düşük doz arginin kullanmanın hiçbir anlamı, mantığı da yok. Onun dışında arginin ereksiyon kalitesini arttırıyor dedik. Growth hormonu arttırıyor. IGF-1'i arttırıyor. Peki yan etkileri neler? Bağırsakla ilgili, mide bağırsaklarla ilgili sıkıntı yaratabilir. Herpes simplex ya da genital uçuk varsa bunu alevlendirebilir. Daha önceden geçirmiş hastalarda tekrar çıkmasına sebep olabilir. Doktora danışmadan kullanılmaması gerekiyor bu ürün. Çünkü Viagra ile ya da yüksek tansiyon ilaçlarıyla beraber kullanıldığı zaman tansiyonu düşürebilir. Onun dışında YouTube'da arginle ilgili seyrettiğim videolarda birçok kişi arginin kas gelişiminde çok anlamlı olmadığını söylemiş. Çok mantıklı. Şu açıdan mantıklı. Dışarıdan testosteron alıyorsan zaten arginin kullanmanın bir anlamı yok. Çünkü testosteron zaten kandaki nitrik oksit miktarını çok arttırıyor. Yani arginin hatta normal kandaki arginini alıyor, nitrik oksite çeviriyor. Arginin miktarı azalıyor hatta. Ve yani yağ yakımını arttırıyor, kan damarlarının genişlemesini, dokuya kan gitmesini sağladığı için zaten arginin bütün görevlerini kat be kat yapıyor zaten. O yüzden hani testosteron kullanan birisi, dışarıdan testosteron kullanan birisi arginini yiyerek de rahatlıkla kapatabilir diye düşünüyorum ben. Sertleşme bozukluğu için kullanılması gerekirse gene doktora sormadan, doktora danışmadan kullanılmaması gereken bir madde olduğunu düşünüyorum. Arginin genel olarak bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.